Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Bugün piyasalarda altın için önemli bir gün. Piyasalar tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Borsa İstanbul 100 endeksi dün %1,84'lük yükseliş ile 1396 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 14,9 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Dün yurt dışı borsalarda da pozitif seyrini devam ettirmesi ve Amerika Birleşik Devletleri borsalarında Dow Jones'un %0,98, teknoloji borsası Nasdaq'ın %1,05 ve S&P 500'de de %0,83'lük artışların yaşandığını gördük. Avrupa borsalarında ise Almanya tarafında DAX %1,85 ve diğer borsalarda da yükselişler gerçekleştiğini gördük. Asya piyasalarında Çin hisseleri tatil dönüşü pozitif bir seyri sürdürmesiyle birlikte dün Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki görülen yukarı yönlü hareketin sürdüğünü görüyoruz. Tahvil faizlerinin 1,59'dan işlem görmesiyle Asya piyasalarında bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi piyasalar tarafından yakın takipte. Açıklanacak olan verinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde 3 Kasım'da gerçekleştirilecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından varlık azaltım kararının çıkması bekleniliyor. Sıkça bahsettiğim gibi Amerika tarafında yavaş yavaş tapering sürecine doğru adımlar atılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu önderliğinde gerçekleşen analist ve yatırımcı raporu toplantısında yaşanılan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Kavcıoğlu, enflasyondaki geçici unsurların etkisini yitireceğini yenilerken, para politikasında uygulanacak çekirdek enflasyonun değerlendirmeye alındığı geçtiğimiz Para Piyasası Kurulu toplantısında değinirken, Başkan Kavcıoğlu manşet enflasyonu takip etmeye devam ettiklerini belirtti. Para politikası duruşunu belirlerken para politikasından etkilenebilecek talep unsurlarını, enflasyondaki gelişmeleri ve arz şoklarını yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdiği belirtilirken, tüm bunlara ek olarak hizmet sektörünün yeniden açılma ile salgın döneminin etkilerini büyük ölçüde atlatıldığı belirtildi. İhracattaki güçlü seyrin devam etmesi ve ithalattaki de yavaşlama dış denge tarafında da iyileşmeyi sürdürürken, dolarizasyonun son dönemde etkisinin azaldığı ve yılbaşına göre Türk lirası mevduatlarında 300 milyar Türk lirasına yakın artış kaydedildiğine dikkat çekildi ve böylelikle dolarizasyon kısmen azaldığını vurguladı. Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi de piyasalar tarafından önemli beklenilen gelişmeler arasında. Geçtiğimiz toplantıda Fed Başkanı Jerome Powell, salgın döneminde ortaya koydukları maksimum istihdam ve fiyat istikrarı politikalarına değinerek varlık alım programında bir değişikliğe gidilmesinin bahsedilen hedeflere ulaşıldığı takdirde gerçekleşebileceğini belirtti. Genel piyasa beklentisinin istihdam verisinde 500 bin seviyesinde bir artışın olacağı yönünde. Açıklanacak olan verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde hem dolar endeksinde hem de Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanacak olan fiyatlamalar gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için piyasalar açısından önem arz ediyor. Son fiyatlamalara bakıldığında
Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin %1,59 seviyelerinde işlem görmesi, açıklanacak olan verilerin ardından 1,70 seviyesine doğru bir hareketleri yaşayabiliriz. Bunlara ek olarak son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde sıkça konuşulan Amerika Birleşik Devletleri borç limiti sorusunun kısa süreli olarak artırılmasına onay verildi ve böylelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin temerrüde düşme olasılığı yakın vadede ortadan kalkmış oldu. Sağlık Bakanı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saat içerisinde 30.019 vatandaşımızın testi pozitif çıkarken 217 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Her iki dozu yaptırmış, tam anlamıyla aşılanmış vatandaşların nüfus oranı ise %73,80 seviyesinde gerçekleşti. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında, dolar endeksinde ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin yükseliş trendini koruduğunu görüyoruz. Son fiyatlamalarla birlikte Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri %1,60 seviyesini test ederken güçlü doların devam etmesi ons altındaki yukarı yönlü hareketi de baskılayan unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisini de yakından takip ediyorum. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1765 ve 1775 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1750 ve 1740 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise dolar endeksindeki yükselişin korunması ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin %1,50 seviyesinin üzerinde seyretmesiyle birlikte dolar Türk lirasında da yükseliş trendinin korunduğunu görüyoruz. Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi ons altında hareketliliğe neden olabilirken gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 510 ve 515 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 500 Türk lirası ve 490 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take